Harut ile Marut. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 102. ayetinde adları zikredilen iki kişi. Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla tanıtılmadığı için Harut ile Marut hakkında kesin ve net bilgilerden yoksunuz. Bu konuda birbirini tutmayan çeşitli rivayetler ve yorumlar vardır. Ancak Hz. Süleyman döneminde Babil'de yaşayan ve insanlara sihir öğreten iki kişi oldukları konusunda İslam alimlerinin çoğunluğu görüş birliğindedir. Harut ve Marut'un kimler olduğu konusunda ortaya çıkan ihtilafın çeşitli nedenleri vardır. Birincisi, bu iki kişinin insan mı, melek mi yoksa şeytan mı olduğu tartışmalı bir yöndür. Bu noktadan 4 ayrı görüş ileri sürülmektedir. Cebrail ile Mikail'dir. İki kabiledir. Cebrail ve Mikail dışında 2 melektir, 2 insandır. Bu konuda ayrıntıya girmeden önce Kur'an-ı Kerim'deki söz konusu ayete bakalım. Bakara suresinin geniş bir bölümünde Yahudilerden söz eden ayetler onların ne kadar inatçı bir kavim olduğunu, hak söz karşısında kalplerinin ne derece katılaştığını anlattıktan sonra 102. ayetinde onların Hz. Süleyman dönemine değiniyor. Ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman asla küfretmedi. Sadece şeytanlar küfrettiler. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki 2 meleğe Harut ile Marut indirilenleri öğretiyorlardı. Bu 2 melek ise biz ancak fitneyiz, sakın küfretme demedikçe kimseye sihir namına bir şey öğretmezlerdi. Onlardan koca ile karısını ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle kimseye zarar verici değillerdi. Onlarsa kendilerine zarar verip fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onlar sihri satın alan kimse için ahirette hiçbir nasip olmayacağını biliyorlardı. Ne fena bir şey, karşılığında nefislerini sattılar. Şayet bilmiş olsalardı. Konu Yahudiler ya da Hz. Süleyman olmamasına rağmen dönemin genel durumu bilinmeden Harut ve Marut tam manasıyla anlaşılamaz. Hz. Süleyman öyle bir yetkiyle donatılmıştı ki Allah tarafından sadece insanlar değil, bütün hayvanlar ve cinleri de egemenliği altına almış ve güçlü bir hükümdarlık elde etmişti. Allah'ın ona verdiği bu üstünlük sebebiyle ona karşı olanlar Süleyman'ın sihir yaptığını, işlerini sihirle yürüttüğünü ortaya attılar. Ayrıca toplumda sihirbazlar türedi ve sihir ilimleri gelişti. Sihirbazlar daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkardılar ve peygamberlik iddiasında bulundular. Hz. Süleyman'a verilen gücün mucize olduğunu anlamayıp bunu sihirle açıklayan topluma Allah sihirle mucizenin aynı şey olmadığını göstermek için kendilerine sihir öğretmek üzere Harut ve Marut'u görevlendirdi. Bu kısa ön açıklamadan sonra Harut ve Marut hakkında ortaya atılan görüşleri ele alabiliriz. Harut ile Marut'un kimliği ayette onlardan melekeyn şeklinde bahsedilmektedir. Kelimenin Arapça telaffuzunu 2 melek şeklinde okuyanlara göre Harut ile Marut 2 melektir. Bazı alimlerin görüşüne uyarak kelime melikeyn şeklinde okunursa o takdirde 2 padişah veya yetkili 2 kişi anlamı çıkar. Ayetin okunuşunda meşhur olan kıraat melekeyn şeklindedir ve onların 2 melek olduğu konusundaki görüş daha kızıl etlidir. Kelimeyi melikeyn olarak anlayanlar ise kendilerine göre delil getirmektedirler. Onlara göre sihir, küfür olarak tanımlandığına göre meleklerin sihir öğretmesi mümkün değildir. Bir diğer görüşleri de Allah'ın melekleri yeryüzüne insan suretinde indirdi. Buna göre Harut ile Marut melek dahi olmuş olsalar onların insan şeklinde yaşayıp sihir öğretmeleri gerekmektedir. Onlarla ilişki içinde olan insanlar da onlara birer melek değil, insan olarak yaklaşmaktadırlar. Bu durumda da onların melek olduklarını söylemeye gerek yoktur. Bu iki görüşün ilki, yani onların melek olduğu şu nedenlerden dolayı daha kuvvetli görüştür. Ayetin okunuşunda meşhur kıraat melektendir. Diğer yönden Allah melekleri insan şeklinde indirir. Nitekim Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh'ın görümünde insan şeklinde gelirdi. Sihrin küfür olduğu, bu nedenle de meleklerin sihirle uğraşamayacaklarına gelince, sihirle uğraşan ve bunu kötüye kullanan topluma kötüye kullanılmayan sihri öğretmek üzere 2 melek görevlendirilmiştir.
Diğer yönden sihirle insanları yoldan çıkarmaya çalışan sihirbazlara karşı onları korumak için sihirbazların kendi yöntemleriyle karşı çıkabilsinler diye sihir öğreten 2 melek gönderdi. Bunlar varsayımdır ancak meleklerin sihirle uğraşmalarının küfür olmadığını izah içindir. Çünkü sihrin zararından sakınmak için sihir öğrenmek ve öğretmek küfür değildir. Harut ile Marut sihir öğrenmek için kendilerine gelenlere "Biz ancak bir imtihan vesilesiyiz, fitneyiz, sakın küfretme" demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmiyorlardı. Bu noktada da 2 görüş var. Birincisi, ayeti doğrudan doğruya anlayanlara göre melekler insanlara küfretmemeleri şartıyla sihir öğretiyorlardı. Buna karşı çıkanlar ise o 2 meleğe indirilen şey sihir değil, şeriat, din ve hayra davettir demektedir. Onlar hiç kimseye bunu öğretmiyorlar. Aksine en şiddetli biçimde insanları bundan nehyediyorlardı. Diğer bir noktada onlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Cümlesinin yorumunda farklılıklar vardır. Bir kısım İslam alimine göre ayetteki karı ile kocayı ayıran şey sihiri öğrenmek ve yapmaktır. Karı kocadan herhangi biri sihire bulaştığı anda kafir olacağı için nikah kendiliğinden düşer. Yani buradaki ayrılık hukuki bir durumdur ve dinen zorunludur. Diğer görüşe göre ise bu ayırma karı koca arasındaki sevgiyi yok edecek türde bir sihir çeşididir. O kişiler sihiri kötü yönde kullanarak toplumda bozgunculuk çıkardılar. Hatta bunda o derece ileri gittiler ki karı kocayı birbirinden ayıracak yollar geliştirdiler. Bu konuda daha başka efsane ve İsrailiyat türünden görüşler de vardır ve tefsir kitaplarına kadar girmiştir. Ancak burada onlara değinmek saf İslami düşünceleri bulandırmaktan başka bir işe yaramayacağı için anlamsızdır. Değişik görüşleri inceledikten sonra kuvvetli olan görüş doğrultusunda konuyu özetlemek gerekirse şunlar söylenebilir. Harut ve Marut, Hz. Süleyman döneminde Babil'de insan şeklinde ortaya çıkan, insanları küfre düşmemeleri, kötülük için kullanmamaları şartıyla insanlara sihir öğreten, insanların bu yolla imtihan olmalarına vesile olan 2 melektir. Sihir ilmini kötülük ve küfür yolunda kullanan fasık insanlar ve şeytanların aksine Harut ve Marut insanlardan onu kötülükte kullanmamaları konusunda söz alıyor, sonra öğretiyorlardı. Evet dostlar, Allah bizi her türlü sihirden, büyüden, kötülükten, şerden, şeytani şeylerden muhafaza eylesin. Bizleri şeytanın ve nefsimizin peşinden gitmekten korusun. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başkasına bırakmasın. Evet, videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz Allah'a